Şargao Dapa kasabası. Buradan feribota bineceğim. 2-3 saat var. 5 dakikayla kaçırdım önceki feribotu. 2-3 saat zaman var. Etrafı şöyle biraz gezeyim diye çıktım yola. Çok da ara sokaklara girmiyorum çünkü belki tehlikeli olabilir. Yani bu kasabada aslında böyle tehlikeli bir durum görmedim ama şimdi böyle görürsem göstereyim. Mahallelere açılan böyle çok dar koridorlar var. Oradan girdiğinizde bambaşka bir dünya sizi karşılıyor. Anormal derecede fakirlik var. Bu derecede fakirliğin olduğu bir yerde de her şey olabilir. İnsanlar çünkü açlar. O yüzden pek böyle tekin olmayan yerlere girmemeye çalışıyorum. Ana caddenin de yani oralardan çok da bir farkı yok işte görüyorsunuz. İnsanlar maalesef zor durumda yaşıyorlar. Ama birinden de bir şikayet duyamazsınız. Herkes de güler yüzlü, saygılı. Evet, burası da bir okul, ilkokul. Şöyle etrafı göstereyim size arkadaşlar. İnsanların hali pek iç açıcı değil. Bazı insanların üstünde yırtık pırtık tişörtler var. Yaşam çok da iyi görünmüyor. Ama bizden mutlu oldukları kesin. Bakıyorum yani hallerinden hiç şikayetçi değiller. Oturdukları evlerde işte bunlar. Bir yandan da böyle lüks araba sahibi olanlar da var. Burası küçük bir kasaba. Hemen bir aşağıdaki kasabada çok lüks bir yaşam var. Böyle bir tezat var burada. Evet, Dapa Şargao. Buradan Surigao diye gideceğim. Şöyle etrafı göstereyim size. Bu Asyalılar, Filipinler enteresan insanlar arkadaşlar. Yani tamam şu koşullarda yaşıyorlar ama akşam olunca ellerine mikrofonu alırlar, karaoke yaparlar, içki içerler, parti yaparlar. Dünya umurlarında değil yani. O kadar neşeliler ki yani insan imreniyor bazen. Biz niye millet olarak onlar gibi mutlu olamıyoruz diye düşünüyorsunuz. Gerçekten çok pozitif, çok güler yüzlü insanlar. Ellerinde olanla yetiniyorlar. Belki de herkes genel olarak aynı durumda olduğu için yani kıskanacak birileri olmadığı için, herkes aynı durumda olduğu için ellerinden daha fazla bir şeye gelmeyeceğini bildikleri için böyleler. Bilemiyorum. Belki de kültürleri böyle. Ama genel olarak Türk insanından çok çok mutlular. Şu karşıda görmüş olduğunuz arkadaşlar üzerinde yazıyor zaten Small Town Lottery diye. Sayısal loto gibi bahis oyunları oynanıyor bununla. Bütün ülkede en kuytu köşede bile bu kulübeyi, bahis kulübesini görebilirsiniz. İnsanlar galiba zaten hiçbir şeyimiz yok. Hiç olmasa bir zar atalım da bahtımıza para çıkarsa diye mi düşünüyorlar bilmiyorum. O yüzden burada bahis çok yaygın. O kulübelerden köylerde her yerde her böyle 300 metre aralıkta görürsünüz. Evet, Surigao gidecekseniz arkadaşlar, Surigao siteye geçecekseniz bu kasabaya gelmek zorundasınız. Çünkü liman bu kasabada. Evet. Burası da büyük bir kilise. Filipin halkı Katolik arkadaşlar. Katolik Hristiyan. Az ileride bir pazar gördüm. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Hindistan cevizi suyu içeceğim. Böyle içine buz atıyorlar. Güzel oluyor.
Evet, şöyle mi gitsek, ne yapsak? Yolu şöyle değiştirelim, kararsız kaldım. Evet. İş yok arkadaşlar. İş olmadığı için herkes ya motosiklet sürücüsü ya tuk-tuk sürücüsü, tricycle yani. Ya evlerin önünde bir şeyler satıyorlar, bakkal açıyorlar veya bir şeyler pişirip satıyorlar veya Arap ülkelerine gidiyorlar, orada hizmetçi olarak çalışıyorlar. Evet, burası da Şargao Belediye binası. Evet. Şargao Belediye binası. Yokluk var. Yani evinin önünde mesela bakkal açmış. Soğuk su var mı diye soruyorsun. Bir dakika diyor, gidiyor evindeki buzdolabından çıkarıp size öyle veriyor. Yani oraya bakkal dükkanına koyacağı bir buzdolabı bile yok. Böyle küçük bir mini buzdolabıyla alıp koyamıyor bazıları. Evinden çıkıyor, size satışını yapıyor, geri dönüyor. Ve mesela soğukluğu evindeki buzdolabından getiriyor size. Evet, gördüğünüz gibi her yer bakkal dükkanı. Bir de yemek pişiriyorlar evlerinde. Onu da böyle evlerinde bir stand açıyorlar. Pişirdikleri yemeği orada satıyorlar. Ticaret kendi araları arasında dönüyor yani. O ona muz satıyor, öteki ona cips satıyor, öteki onu taşıyor, para kazanıyor. Öyle devam ediyor işte, bir şekilde yaşıyorlar. Güzel de yaşıyorlar yani. Buradaki bakkalların bazılarının ismi Sarı Sarı Store. İsmi Sarı. Evet, böyle bakkal dükkanının önünde hep böyle teller var. O vezne gibi oradaki açıklıktan beri söyleyeceğim. Cipni gördük. Surgao'da ilk defa cipni gördüm arkadaşlar. Ha, bir tane daha geliyor. Aynı Hindistan gibi, bakın ciplinin tepesine binmişler. Gidiyorlar. Allah Allah. Hem yük taşıyorlar hem insan taşıyorlar. Evet, Dapa'da şimdi bir bake shop gördüm. Çeşit çeşit pasta yapmışlar. Görünüşlerine bakmayın arkadaşlar, hiç lezzetli değil. Çok fazla gıda boyası kullanıyorlar. Gördüğünüz gibi rengarenk şeyleri seviyorlar. Ve burada tuzlu şeyleri gerçekten özledim arkadaşlar. Tuzlu bir şey bulamazsınız. Ne marketlerde ne bake shoplarda tuzlu bir şey yok. Ekmek var mı diye soranlar için, Filipinler'de ekmek var mı diye soranlar için göstereyim. Ekmek var. Evet. Sizin için özelde pişiyorlarmış. Şimdi etrafta şu arkadaşı göstereyim size arkadaşlar. Burada böyle tişörtü göğsüne kadar çekip geziyorlar. Filipinler'de bunu çok görürsünüz. Hava sıcak olduğu için galiba böyle tişörtü göğüslerine kadar çekip öyle geziyorlar. Bahsettiğim gibi Filipinlerin genelinde böyle kapalı alanlar var. Çoğunlukla böyle basketbol sahalar var, kapalı. Gençler genellikle orada toplanıyorlar, dans ediyorlar, basketbol oynuyorlar, çeşitli spor müsabakaları yapıyorlar. Yani bu yönü çok güzel Filipinlerin. Yani gençleri gerçekten düşünüyorlar. Evet, burada hocaları onlara dans öğretiyor. Evet. Güzel bir koreografi oluşturmuşlar. Filipinler'de çok sayıda festival oluyor arkadaşlar. Aynı bu Brezilya'daki gibi kulüpler var, okullar festivallere hazırlanıyorlar. Bunlar öğrenci. Evet. Dapa kasabası. Burası Dapa limanı arkadaşlar. Eğer Şargao'dan Surgao'ya gitmek istiyorsanız bu limanı kullanacaksınız. Evet, ben de feribotun hareket saatini bekliyorum. Birazdan buraya geleceğim. Az ileride bir pazar gördüm. Orada
Hindistan cevizi suyu satıyorlardı. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Şurada bir de böyle bir yaprak gibi bir enteresan bir şey satıyorlar. Merak ettim bakayım. Kurutulmuş balıkmış arkadaşlar. Kurutulmuş balık satıyorlar. Evet. Hello. Hello. Selamat. Evet, yine bahis kulübesi. Burada yabancılar utanıyor. Çok utanmışlar ya. Burada yabancılara, daha doğrusu yabancılar değil, kendi aralarında da söylüyorlar. Saygı ifadesi. Sir diyor. Kendi yerel dillerinde de po diyor. Özellikle şu po çok hoşuma gidiyor. Sir biraz daha resmi. Evet, şu karşısı et balık pazarı. Onun yanında da sebze pazarı var. Evet, motor kiralama her yerde var. Evet. Şurası sebze pazarı. Dapa sebze pazarı. Evet, şöyle göstereyim. Sattıkları şeyleri şöyle hızlıca. Evet, zencefil. Var yani adamlarda sebze bol maşallah. Sebze mi? Ha, şunu hiç görmedim. İlk de galiba bu muzun çiçeği. Muzun çiçeği arkadaşlar. Burada tek biber yok. Görebileceğiniz tek biber bu. Bir de limon böyle oluyor genellikle. Bizim o sarı limonlardan marketlerde taneyle satıyorlar. Domatesleri de genellikle böyle. Tek bizdeki gibi domates yok. Bulabileceğiniz domates, tek çeşit domates bu. Evet. Bunlar marul ama burada lahana diyorlar bunlara. Halbuki lahana da var karşıda. Marulla lahana diyorlarsa lahanaya ne diyorlar arkadaşlar? Yiyeceğin bol olduğu bir ülke burası. Şunu hiç yemedim. Yediysem de haberim yok. Ama bir gün denemek istiyorum. Evet, bu ne acaba? Yani sarımsak yaprağı gibi bir şey. Neyse. Evet, galiba bu da Dapa'nın en büyük alışveriş merkezi arkadaşlar, öyle görünüyor. Çünkü yürüyerek her yere dolaştım. Bakın burası bir alışveriş merkezi. Hello, how are you? There is no electric today, yeah? Very hot. The weather is very hot. Very hot, yes, but nice. Everything Where are you nice. from? Turkey. Turkey. Do you know? From Philippines. Okay, we love Philippines so much. Okay. Thank you. Thank you. Bye bye. Evet. Kamerayı çok seviyorlar. Şimdi alışveriş merkezine geldik. Hello. How are you? Evet. Ne ararsanız var burada arkadaşlar. Ah. Evet, kozmetik satıyor bunlar da. Şu Palavan arkadaşlar, Palavan Pawn Shop. Bunlar rehinci. Yani eşyanızı rehin veriyorsunuz, karşısına para alıyorsunuz. Sonra geri getirince paranızı belli bir komisyon ücreti alıyorsunuz. Şu Mall Heuler'de Filipinlerin her yerinde göreceğiniz change office. Paranızı burada bozduracaksınız ama pasaportunuzu sakın unutmayın. Pasaportsuz bozmuyorlar. Bir sürü de evrak doldurmanız gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Yani her şeyi bulabilirsiniz burada. Bakın mesela armut satıyor. Tanesi 35 peso.
avokado 200 peso. Arkasında pomelo meyvesi var. Heh, bak muz mesela limon. Böyle limon da var. Taneyle satıyor. 25 peso tanesi. 25 peso şu armutlar. Elmanın tanesi 20. Elmanın tanesi 20 peso. Evet. Bakın. Şu soğanın kilosu 160 peso. Şu meyve sebze ne olduğunu öğrenemedim. Evet. Karpuz bol burada arkadaşlar. Kilosu 60 peso. Her yerde öyle 60 peso. Evet, yağ satıyorlar 100 peso yağ. Bak hem sebze satıyor hem meyve satıyor hem de kıyafet satıyor. Hepsini bir arada satıyor. Çok kaliteli şeyler bulamazsınız ama her şeyi bulursunuz. Evet. Burası da böyle sanki tricycle otogarı gibi. Evet öyle. Hani bizde böyle minibüs garları olur ya. Burada tricycle otogarı var. Gördünüz mü? Bak, gidecekleri yerleri yazıyor orada. Yerel halk ona göre gidiyor. Evet, tricycle otogarı. Dolmuş terminali. Yani bizdeki anlamıyla dolmuş terminali. Tricycle terminali. Evet. Küçük bir kasaba ama her şey var. Evet. Bakın mesela şu tişörtler 50 peso, 70 peso. Bak havlu satıyor sadece diyor 20 peso diyor. Havluyu mu veriyorsa askıyı mı veriyor 20'ye? Herhalde havluyu veriyordur. Evet karşıda yine tişört satıyor 100 peso. Yani 70 lira. Yok tişört değilmiş. Başka bir tekstil ama ne olduğunu anlayamadım. Evet. Paspas diyor. 3 tanesi 100 peso diyor. Bakın pirinçler var orada. Bak az önce 2 bardak içtim bundan Hindistan cevizi suyu. Yani gayet güzel. Hindistan cevizi suyu tek başına hiç lezzetli değil arkadaşlar. İçine inek sütü katıyorlar. Biraz da şeker katıyorlar. Bir de Hindistan cevizinin içine rendeliyorlar. Onun içine katıyorlar. O şekilde satıyorlar. Bak bu da kızartılmış muz. Kızartılmış muz. Ben denedim. Fena değil. Kızartılmış o kızartma için kullandıkları muz farklı bir muz. Şu sarı muzdan değil. Biraz daha kaba, yeşil ve sert oluyor. Bakın bir başka alışveriş merkezi de burada. Adam başı tricycle var. İşsizlik olunca ne olacak? İşte herkes bir şeyin ucundan tutacak. Şimdi Dapa'da bir kilise gördüm. Bir içeride ayin gibi bir şey var. Küçük kız beni davet ediyor. Lütfen bakalım ne yapıyorlar. Ini yung mga katawan, kauban niya na niya, nga magsimba sila sa adlaw kay papaulay, sila mga isunan kanang lutuson. Ngayon, pagkamot niya itong mga isunan, doon yung sa katawan. Evet, karşısı da Dapa'nın balık hali. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Evet sevgili arkadaşlar, yürüyerek size Dapa kasabasını gösterdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi veda etmeden önce de şu balık pazarını size bir göstereyim. Evet. Dapa Public Market ismi arkadaşlar. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan arkadaşlar. Sizi Dapa Public Market'te baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın. Dapa Public Market. Evet. Evet balık. Evet
Kalamarın kilosu 160, karides 330, midye 120. Evet, karidesin büyüğü 400. Balıklar 150 kis. Bak ha, hamsi balığı burada varmış arkadaşlar. Hamsi gördüm 150 peso. Bak. Şimdi bizim ülkemizde hamsi ucuz. Bu kalamar, kalkan balığı mıydı bu? Evet, kalkan balığı pahalı. Burada ise tam tersi. Vatoz da galiba vatoz mu? Evet, bu balık 80 peso yani 50 lira kilosu. Hamsi balığın kilosu 100 lira. Evet, bu vatoz balığı hamsiden daha ucuz burada. Evet, güzel bir kalamar var burada. What's Demo in Siargao. Siargao? Did you pick up in Siargao? Yeah. Fresh, yeah. Sea, from the sea. Yeah, thank you. It's very nice. Thank you. Sir, kung kinilaw, sir, kinilaw. Bu da minicik balık. Ne yapıyorlarsa bunlar bilmiyorum. Evet. Şargao'nun et balık hali böyle. Bak burada da renkli balıklar var. 300'müş kilosu. Yani Filipinler'de yaşarsanız taze balık yeme şansınız çok. Bakın tuna balığı satıyorlar burada. Tuna. Evet. Zargana. Bazı balıkların isimlerini bilmiyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Evet. Bakın rengarenk balıklar var burada. Burada balığın kafasını da satıyorlar. Filipinler'de aç kalmazsınız arkadaşlar. Allah, bak uzun kabak var burada. Bizim Konya Ereğli'nin meşhur yemeği. Uzun kabak. Evet, dama oynuyor abiler burada. Bu dama değil, değişik bir oyun. Şişe kapaklarını koymuşlar. What's the name of the game? Dama. Ha sen dama. Damaymış arkadaşlar. Biz de aynısını söylüyoruz ama biraz şu çizgiler değişik. O yüzden emin olamadım. Dama. Thank you. Arkadaşlar sıcaktan mayış. Adam düşün şimdi burada uzanıyor. Kartonu ondan sonra buraya balık koyuyor, size satıyor. Çok temiz değil mi? Evet arkadaşlar, şimdi Siargao'dan Surigao gitmek için feribota bindim. Feribot sanki böyle mülteci gemisi gibi. Bakın böyle okul sırası gibi sıralar var. İnsanlar üst üste dip dibe oturuyorlar. Belki ayakta giden bile var yani. İnşallah batmaz.